Herkese yeniden merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir kendi yap çalışmasıyla birlikteyiz. Bugünkü çalışmamız saksılarımız için. Daha önce birkaç tane saksı çalışmam olmuştu. Bugün de o saksılar için askılıklar yapacağım. Farklı malzemelerle birkaç çalışma göstereceğim size. Hatta bunlardan bir tanesi geri dönüşüm çalışması olacak. Bence yapılışlarını başlayalım hemen. İlk çalışmamızla başlıyoruz. İlk model için böyle bir ahşap tahtaya ihtiyacım vardı. Ben de bunu neden yapabilirim satın almadan diye düşünürken evimizde böyle bir kesme tahtası olduğunu hatırladım ve bunu kullanmak istedim. Bendeki böyle bir dikdörtgen şeklinde ama yuvarlak da olabilir. Elinizde varsa onu da kullanabilirsiniz. Sol tarafında şöyle bir halka var. Bunu çıkartacağım. Daha önceden kontrol ettim. Buranın bir vida olduğunu gördüm. Şimdi bunu döndürerek çıkartıyorum. Biz bunu kullandığımız için tahtanın orta kısmında zedelenmeler olmuş tabii ki bıçaktan dolayı. Şimdi buraları biraz zımparalamak istiyorum. Şuralar çok hoş görünüyor. O da buraların zımparaya ihtiyacı var. Zımparalama işlemi bitti. Tahta şu an daha düzgün görünüyor. Bunun işi bu kadardı. Şimdi bunu kenara alıyorum. Bir sonraki işleme geçiyorum. Bir sonraki aşamada makrome ipler kullanacağım. Bunlar benim önceki çalışmalarımdan kalan ipler. Bunun boyu ne kadar? 1.70-1.80 civarında. 2 tane ipim var bu şekilde. Bunların uçları biraz püskülleşmiş. Ben de zaten uçlarını püskül yapacaktım. O yüzden bu ipleri seçtim. Uçlarını birleştiriyorum. Daha sonra üst taraftan en orta kısımlarını buluyorum. İkisinin boyları farklı olduğu için aynı yere gelmedi. Şimdi onları şuradan birleştiriyorum. Üst taraflarının aynı olması lazım. En orta kısmı kaybetmemek için hemen buraya bir işaret çiziyorum. Gözümden kaçmaması için. Şöyle 2 renk etamin ipi seçtim. Kahve ve sarı tonlarında. Bunlarla makrome ipe hareket vereceğim biraz. En ortası burası. En ortanın şöyle birazcık solundan. İpi şöyle minikçe ikiye katladım. Buradan şöyle üst tarafa getirdim. Şurayı gizlemek istiyorum biraz. Buradan sarıyorum. Şu azıcık içeriye çekiyorum. Bu başlangıç kısmı belli olmasın. Tamam oldu. Şimdi bu turuncu ipi böyle sıra sıra makrome iplerin üzerine doluyorum. Şuradaki ip duruyor. İkisini birleştirdim. Bu sefer bunları birlikte sarıyorum. Buraya kadar sardım. Şimdi bunu buradan kesiyorum. Şu sarı ipi şöyle araya sıkıştırıyorum. Şimdi turuncuyu biraz daha sarıyorum buradan. Bakın sarıyı böyle sıkıştırdım araya. Turuncuyu bırakmıyorum. Turuncuyu da tutuyorum buradan. Şimdi sarıyla sarmaya devam ediyorum. Turuncuyu da böyle buradan kapatacağım. Burada böyle minik bir ayrıntı yapıyorum. Çok da uzatmadan şu kadar yeterli bence. Şimdi burada nasıl bitiriyorum? Buraya bir dikkat edelim. Bu kadar kestim. Böyle sonundan bir kez sardım. Şuraya bir düğüm atıyorum. Neden? Buradan çıkmasınlar. Tamam. İpleri hemen bir iğneye geçirdim. Şu ortadan geçiriyorum. Şimdi şurası sıkı olduğu için bu iğneyi buradan çıkarmak biraz zor olacak. Hemen bir karga burunla bunu buradan yukarıya doğru çekiyorum. Biraz fazla çektim. Şöyle dibinden kestim. Görünümü de böyle oldu. Şimdi alt tarafı ayarlamak için tahtayı kullanacağım. Dengeli olabilmesi için bunu asarken yapmam lazım. Hadi hep birlikte asalım, görelim bakalım alt tarafı da nasıl yapıyoruz. Bunu çiviye asıyorum. Burada gördüğünüz gibi 4 tane ip var. Ön, sağ, sol ve arka olarak. Önden gelen ip sağdaki, soldaki ve arkadaki. Şimdi bunları böyle ayırdım. Tahtayı da buna göre 4 kenara koyuyorum. Alt taraftan şöyle elimle tahtayı destekleyerek duruş şeklini ayarlıyorum. Bütün hepsini bir araya getirdim. Şurayı belirledim ben elimle ve bu tahtayı çıkartıyorum artık. Burayı bırakmıyorum. Bunları buradan tutup düğümlüyorum. Alt taraftan püsküllerini açıyorum. Düzgünce tarayıp keserek aşağıda güzel bir püskül haline getiriyorum. Elimde şöyle ince ince çıtalar var. Ben bu çıtaları uçurtma yaparken kırtasiyeden almıştım. Ama nereden bulabilirsiniz diye bir araştırma yaptım. İnternet sitelerinden de bulabilirsiniz. Bu çıtalar işlenmemiş. Ben bu çıtaları biraz zımparalayarak düzelteceğim. Çıtaları iyice zımparaladım. Şimdi ölçülerini belirlemem lazım.
Şöyle bir saksım var. Bunu kullanacağım. Buna göre ölçüyü alacağım. Saksının şurası biraz daha dış tarafta kalıyor. Şurası içte kalıyor. Şimdi ben şuraya göre ölçüyü alacağım. Ölçü sizin saksınıza göre değişecek. O yüzden ben kendinize göre nasıl ölçü alabilirsiniz bunu göstereceğim. Benim çıtalarım şöyle 1 santime yarım santim ebatlarında. Şimdi ölçüyü şöyle alıyorum. Çıtaları tam şuraya dayıyorum ve uçlarını da birleştiriyorum. Bir tanesi içte kalıyor, bir tanesi dışta kalıyor. Sol taraftakini sabit bırakıyorum. Sağ taraftakini diğerini oynatmadan böyle geldim, yine iç tarafına koydum. Tırnağımla şöyle işaretliyorum. Hemen ölçüsüne bakıyorum ne kadar. 11 santime denk geliyor. Bir tarafın ölçüsünü aldık, 11 santim. Şimdi buna göre 4 tane çıta ayarlayacağım buradan. 11 santime göre mesafelerini ayarlıyorum. Diğer ölçüyü ayarlamaya geçmeden hemen bunları el testeresiyle kesiyorum. İhtiyacım olan 4 tane küçük boy çıtayı kestim, zımparaladım, hazırladım. Saksının diğer kenarlarını oluşturacak büyük boy çıtaları hazırlayacağım. Ne kadar büyüklükte olacak? Bunu nasıl ayarlıyoruz? Bakın şöyle. Ben şu yan taraflarını kullanacağım için, yani şuradaki en boyu yarım santim, küçük boy çıtaların üzerine yarım santim daha ekleyeceğim. Buna göre benim çıtalarımın boyu da 11,5 santim oluyor. Hemen buradan 11,5 santim mesafeyi ayarlıyorum. Şimdi de bu ölçüye göre diğer çıtalarımı hazırlayacağım. Üçüncü boy çıtalarıma geldiğimde, üçüncü boy çıtalarımda yüksekliğimi oluşturacak. Bunların boyunu da 15 santim olarak ayarladım. Gördüğünüz gibi 3 tane ayrı boyda çıtaları hazırladım. Şimdi bu çıtaları birleştireceğim biraz sonra, ama birleştirmeden önce orta boydaki çıtalara biraz desen uygulayacağım. Hepsini aynı boya getiriyorum. Cetvelimi ve kalemimi alıyorum. Şimdi bir tanesinden bir sıra belirleyeceğim. Yarım santim zaten baş taraflarından birleşeceği için oraları hesaptan çıkartıyorum. En ortayı belirledim. Birer santim aralıklar belirledim. Bunu diğerlerini de yapacağım. Zaten aynı boydalar. Hemen şuradan çizgiler çekiyorum. Şu yarım santimlik mesafeler üst tarafta kalacak. Şu 1 santimlik mesafeler yanda kalacak. O yüzden ben üst taraftan belirleyeceğim. Şöyle şu üst taraflara çentikler atıyorum. Her iki tarafını da karşılıklı olarak yapıyorum bunu. Çentik atma işlemi de tamam. Şimdi kurşun kalemle çizdiğim bu yerleri silgiyle temizliyorum. Yapıştırma işlemine geçebilirim. İlk önce saksının üstte kalacak bölümünü yapıştıracağım. Bunun için sadece 2 tane orta boy tahta kullanıyorum. Bunları karşılıklı getirdim. Aralarına da 2'şer tane en küçük boydan çubuklarımı koyuyorum. Tabii bunlar bu şekilde olacak. Hemen şu yan kısımlarından tutkalımı sıktım. Karşı tarafla şöyle şuradan birleştiriyorum. Yine burada boncuk tutkalımı kullanıyorum. Artık biliyorsunuz boncuk tutkalı kuruduktan sonra şeffaflaşıyor. Bunu bu şekilde kurumaya bırakıyorum. Ben de bu arada ikinci kareyi oluşturacağım. İkinci kareyi de hazırladım. Şimdi bunların kurumasını bekliyorum. Daha sonra üçüncü işleme geçeceğiz. Kareler kurudu. Şimdi burasını ben alt tarafa getireceğim. O yüzden ters çevirdim. Hemen uzun çubuklarımı aldım. Uzun çubukları bu çentik attığım kısımda alt tarafa böyle yapıştıracağım. Şöyle arkasına da bir destek koydum. Tutkalın güçlenmesi için şöyle şuralardan fazla sıkıyorum. Buraları hep adım adım gitmek zorundayım. Çünkü tutkal hemen kurumuyor ama güçlü bir yapıştırıcı. O yüzden biraz daha bekliyorum bunun kuruması için. Aslında şu anda şu bölüm tam olarak kurumadı. Siz isterseniz uzun zamanda kurutun ama ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Size hemen göstermek için bunları sıkıştırarak kurutacağım. O yüzden hemen yapıştırıyorum kalan yerleri de. Yivli kısım karşıya geliyor. Birbirlerine bakacaklar bunlar. Buraya dikkat edelim. Siz de böyle sıkıştırarak bunu hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Biraz daha kitapla ben yukarıya doğru destekleyeceğim bunları. Düzeltmelerimi de yapıyorum ufak ufak. Tutkallar tamamen kurudular. Şimdi bu çalışmada son aşamaya geçiyoruz. Biraz süsleme yapacağım burada. Önceki çalışmalarımdan kalan şöyle az miktarda bir jüt ipim var. Bunu kullanacağım. Şimdi şöyle tuttuğumda buralar iç kısımda kalacak. Ben iç kısmın en ortasından bu şekilde silikonla birazcık ipi yapıştıracağım. Böyle alt tarafından aldım. Üstün en sol tarafındaki yere, oradaki çentiğe bir kez sarıyorum. Alt tarafından geçiriyorum. Daha sonra alt tarafın karşısından geçiriyorum. Burada çapraz gidiyorum yani. Jüt ipiyle böyle bir desen veriyorum. Şu üst tarafa geldiğimde buradan arka tarafından bitiriyorum.
Hemen silikonla buraya da tutturuyorum. Fazla ipi de dibinden kesiyorum. Bu kez başlangıcım şu üst tarafın arkası olacak. Hemen şuraya yine bir miktar silikon sıkıyorum. Aşağıdaki ilk boşluktan ipi geçiriyorum. Bu sefer de çaprazlama olarak ipi doluyorum buraya. Ve şu son kısma geldiğimde bitiriyorum. Böyle bir desen çıkartıyorum burada. Bunun aynısını daha sonra karşı taraftaki çentikler için yapacağım. Ben iki taraflı kullandım ama siz isterseniz dört tarafını da bu şekilde desenlerle tamamlayabilirsiniz. Benim saksılarımın askılıkları hazır. Umarım sizler de yaparsanız benimle Instagram'dan paylaşabilirsiniz. Projeyi nasıl bulduğunuz hakkında aşağıda yorumlarda buluşalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki çalışmamızda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.